Herkese merhaba. Hadi hemen konuya dalalım. İnsan zihninin efsanelerden çıkıp nasıl pam teşekküllü bir bilim dalına dönüştüğünü adım adım keşfedeceğimiz bu görsel incelemeye hoş geldiniz. Bugün sizinle geçmişe doğru inanılmaz büyüleyici bir zaman yolculuğuna çıkacağız ve tarihin o tozlu sayfaları arasında insan psikolojisinin nasıl doğduğuna şahitlik edeceğiz. Bakın, başlamadan önce size çok basit, hepimizin yaşadığı bir şey sormak istiyorum. Bu sabah uyandığınızda aklınıza gelen o ilk düşünceyi hatırlıyor musunuz? Belki eyvah yine geç kaldım dediniz, belki gözünüzü açar açmaz bir refleksle telefonunuza uzandınız ya da sadece bir kahve olsa da içecek diye geçirdiniz içinizden. Peki, yüzlerce yıl boyunca insanların işte bu son derece sıradan düşüncelerin bile nereden geldiğini, nasıl açıkladığını hiç merak ettiniz mi? Bugün kendi zihnimizi incelemek, mesela terapiye gitmek falan bize son derece doğal geliyor, değil mi? Ama insanlık tarihinin çok büyük bir bölümünde durum hiç de böyle değildi. Davranışlarımızı bilimle değil, ruhlarla, tanrılarla, kaderle veya doğaüstü güçlerle açıklıyorduk. Düşünsenize, eski çağlarda biri halüsinasyon gördüğünde bu bir rahatsızlık değil, doğrudan tanrılarla iletişim kurmak olarak görülüyordu. Ya da bugün depresyon dediğimiz belirtileri gösteren insanlar düpedüz lanetlenmiş sayılıyordu. Yani o dönemlerde bugün psikolojinin olmazsa olmazı olan beyin tarayıcılarımız ya da o rahat terapi koltuklarımız falan yoktu. Zihin kelimenin tam anlamıyla karanlık ve kocaman bir gizemdi. Birinci bölüm, Antik Yunan ve felsefi kökler. O karanlık gizemi çözmek için atılan ilk adımlara gidelim. İnsanın iç dünyasını anlamaya yönelik ilk mantıklı çabalar için rotamızı tam 2500 yıl öndesine, felsefenin kalbi olan o güneşli Atina sokaklarına çeviriyoruz. Psikolojinin en büyük atalarından Sokrates'in o efsanevi tavsiyesini mutlaka duymuşsunuzdur. Kendini bil. Sokrates sokak sokak gezip insanlara durup dururken neden böyle düşünüyorsun ya da sence doğru nedir gibi sorular soruyordu. Aslında yapmaya çalıştığı şey o devasa insan iç dünyasını deşmekti. İlginç değil mi? Çünkü bugün modern bir terapi odasına adım attığınızda sizden istenen şey de tam olarak budur. Kendinizi bilmek, duygularınızın ardındaki o görünmez nedenleri keşfetmek. Hemen ardından öğrencisi Platon geliyor. Platon'un harika bir fikri vardı. İnsan ruhunun arzular, mantık ve duygular gibi farklı parçalardan oluştuğunu söylüyordu. Bakın, bu antik bölünmüş ruh fikrini aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Neden biliyor musunuz? Çünkü Freud'un bundan tam 2000 yıl sonra ortaya atacağı o meşhur id, ego ve süperego kuramını bir düşünün. Arada muazzam bir paralellik var. Yani içimizde farklı güçlerin çatıştığı ve bizi yönettiği fikri aslında çok ama çok eski bir hikaye. Sonra Aristoteles sahneye çıkıyor ve meseleye çok daha gözlemci bir yerden yaklaşıyor. İnsanlar nasıl öğreniyor? Hafızanın çarkları tam olarak nasıl dönüyor? Diye soruyor. Aristoteles'in sorduğu bu sorular havada kalmadı tabii. Yüzyıllar boyunca demlenerek bugün bildiğimiz öğrenme psikolojisinin en temel köklerini oluşturdu. Peki felsefeden bilime o devasa sıçrama nasıl oldu? Gelin zamanı biraz ileri saralım ve 1800'lerin o büyük bilimsel patlama dönemine gidelim. Fizik ve biyoloji çığır açarken bilim insanları birden durup "Bir saniye ya" dediler. Eğer doğayı bu kadar detaylı inceleyebiliyorsak kendi zihnimizi neden laboratuvara sokmayalım? Ve işte bu basit ama vurucu soru bizi modern psikolojinin doğum tarihi olan o dönüm noktasına, 1879 yılına ulaştırıyor. İkinci bölüm, İlk laboratuvar ve zihni ölçmek. Almanya'nın Leipzig şehrindeyiz. Wilhelm Wundt adında gerçekten vizyoner, gencecik bir bilim insanı tarihin ilk laboratuvarlarından birini kuruyor. Fikri çok basit ama dünyayı sarsacak cinstendi. İnsan zihni de tıpkı diğer doğa olayları gibi bilimsel olarak ölçülebilir. Ne mi yapıyorlardı orada? Wood, insanlara sadece sesler dinletiyor, ışıklar gösteriyor ve tepki sürelerini ölçüyordu. Işığı gör, düğmeye bas, süreyi ölç. Yani belki bugün bu birçoğumuza sıradan bir bilgisayar oyunu kadar basit geliyor. Ama o gün için bu tam anlamıyla yeri göğü inleten bir devrimdi. Zihin artık sadece felsefi bir muhabbet konusu olmaktan çıkıp ilk kez deneysel ve nesnel bir şeye dönüşüyordu. Ama karşımızda devasa bir sorun vardı. Sizlere sormak istiyorum. Bir düğmeye basma hızımızı kronometreyle ölçebiliriz, buna itirazım yok.
Peki ya neşemizi, korkularımızı, kalbimizi paramparça eden bir travmayı veya aşkı nasıl ölçeceğiz? İnsan zihni sadece saniyelere indirgenemeyecek kadar uçsuz bucaksız ve karmaşık bir yer. İşte bu aşılması zor soru, bilim dünyasını tam ortadan ikiye bölecek o büyük tartışmanın fitilini ateşledi. 3. bölüm. Büyük tartışma, yapısalcılık, işlevselciliğe karşı. Bu karmaşık zihni tam olarak nasıl inceleyeceğiz sorusu, psikologları birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki kampa böldü. Yapısalcılar dedi ki, zihnin parçaları nelerdir? Onlar zihni tıpkı bir saati söküp içindeki minik çarklara bakar gibi incelemek istiyorlardı. İşlevselcilerse buna tamamen karşı çıkarak harika bir analoji sundular. Bir kuşun kanadının şekline bakmanın ne anlamı var? Asıl soru bu kanat ne işe yarıyor, uçmayı nasıl sağlıyor olmalıydı? Psikolojide de aynısı geçerliydi. Zihni parçalamayı bırakın, zihin ne işe yarar, amacı nedir diye sormalıyız dediler. 4. bölüm, William James ve bilinç akışı. İşlevselciliğin o dinamik vizyonuyla beraber rotamızı Amerika'ya çeviriyoruz. Psikolojinin ilk gerçek süperstarlarından William James'in o muazzam kavramını mutlaka duymalısınız. Bilinç akışı. James, zihni öyle donuk, sabit parçalara ayıran fikri tamamen çöpe attı. Ona göre zihin, düşüncelerin durmaksızın aktığı coşkun bir nehir gibiydi. Düşünsenize, şu an beni dinlerken bile zihninizde neler akıp gidiyor? Bir yandan anlattıklarıma odaklanıyorsunuz, bir yandan belki akşama ne yesem diyorsunuz, belki de aklınıza dün yaşadığınız eski bir anı geldi. Düşünceler asla cansız parçalara bölünmez, onlar kesintisizce sürekli akar. Sırada ne var derseniz, o aydınlık bilincin hemen ardındaki büyük karanlık, yani bilinç dışı. Antik Yunan'dan çıktık, Wundt'un laboratuvarına girdik, James'in bilinç akışında sürüklendik ama tüm bunlara rağmen insan zihnine dair en derin gizem, o laboratuvarların aydınlatamadığı bir köşede hala çözülmeyi bekliyordu. Buradaki en kışkırtıcı soru şu, insan davranışlarını gerçekten ne yönetiyor? Bizi biz yapan o eşsiz mantığımız mı? O sürekli akan bilincimiz mi? Yoksa o derinlerde yatan, belki kendi kendimize bile itiraf edemediğimiz tamamen görünmez güçler mi? Ve işte tam da bu eşikte Viyana'dan o güne kadar görülmemiş fikirlere sahip genç bir nörolog sahneye adımını atıyor. Sigmund Freud. Freud, bildiğimiz her şeyi ters yüz ederek asıl hikayenin aydınlık bilinçte değil, bilinç dışının o gizli, tekinsiz ve karanlık sularında yattığını söyledi ve psikoloji tarihinin yönünü sonsuza dek değiştirdi. İşte zihnin bu en derin sularına, Freud'un dünyayı sarsan fikirlerine bir sonraki görsel incelememizde dalacağız. Şimdilik kendi bilinç akışınızın tadını çıkarın, görüşmek üzere.